Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle güveçte sütlü ispir fasulye pişiriyoruz. Buyurun detaylı tarife geçelim. Öncelikle şu muazzam görüntüyü sizlerle buluşturmak istiyorum. Şimdi detaylı olarak hemen bahsedeyim. Öncelikle akşamdan ben muhakkak ıslatırım fasulyelerimi. 1 çay bardağı süt ve üzerini geçecek kadar su ilave ederek fasulyelerimi akşamdan ıslattım. Sıra geldi pişirmeye. Öncelikle güveç kabımı kısık ateşte bir güzel ısıttıktan sonra içerisine 1 kahve fincanı sıvı yağ ekledim. Yine yemeklik doğranmış 1 adet de küçük boy kuru soğanımı ekledikten sonra şimdi etini ilave edeceğim. Olarak kuzu eti kullandım. Muhakkak sizler de kuzu etini denemelisiniz diyorum. Eğer sert bir et kullanırsanız pişmeyecektir. Bunu da muhakkak göz önünde bulundurun. Şimdi birkaç tane kaburga ve şöyle 100 gram kadar da et, kuşbaşı et ilave ettim. Dediğim gibi kuzu eti kullandım. Şimdi soğanlarla birlikte etimi güzelce bir kavuruyorum. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar, rengi döndü, kızarmaya başladı. Artık salçasını ilave edebilirim. Toplamda 1,5 çorba kaşığı dolu dolu domates salçası ekliyorum. Bu arada tüm kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama kısmına da ekledim. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi 1 tatlı kaşığı da pul biber ekleyerek salçayı etle ve soğanla beraber kavuruyorum. İki dakika kadar salçayı da kavurduktan sonra akşamdan ıslatmış olduğum ispir fasulyelerimi de artık güvecime alabilirim. Şimdi fasulyenin üzerine de üzerine geçecek kadar su ilave edelim. Ben kuru fasulyeyi biraz sulu sevdiğim için bu ayarda yaptım. Eğer daha katı yapmak istiyorsanız, çok az sulu olsun istiyorsanız daha az su ilave edin lütfen. Çok fazla su çekmeyecektir bu fasulye. Şöyle bir tur karıştırdım. Artık kapağını kapatarak kaynamaya bırakabilirim. Orta ateşte hala şu an. Kaynamaya başladığında altını kısa alacağım. Kısık ateşte 1 saat kadar pişireceğim. Pişmeye yaklaştığı anda birazcık tuz ve muhakkak kimyon ilavesinde bulunalım. Ben bu kısmı çekmeyi unutmuşum. Şimdi lokum gibi kuru fasulyelerim pişti. Bu toprak güveç kabında pişirilen kuru fasulyenin tadını inanın hiçbir şekilde alamazsınız başka tencerelerde arkadaşlar. Mutlaka denemediyseniz bir şans verin derim. Bu arada eğer sorunuz varsa yorum kısmından alırım. Elimden geldiğince dönüş sağlamaya çalışacağım en kısa sürede arkadaşlar. Bu güzel görüntü eşliğinde artık videomu sonlandırıyorum ben. Bir başka tarifte buluşuncaya dek afiyetle kalın.